Azerbaycan Cumhuriyeti, bölgesel olarak Kuzey Azerbaycan ismiyle anılmaktadır. İran topraklarında yer alan Tebriz çevresi ise Güney Azerbaycan olarak karşımıza çıkar. Türkiye'den yola çıkarsanız, Van'dan Tebriz'e tren vasıtasıyla gidebilir ya da hava yolu seyahati düşünebilirsiniz. Güney Azerbaycan'ı ziyaret etmek için en ideal dönem şüphesiz ki sıcakların boğucu olmadığı bahar aylarıdır. Türkiye vatandaşları için İran'ı 90 gün süreyle turist olarak ziyaret edebiliyorsunuz. Güney Azerbaycan'a turist olarak gidecekseniz, geleneksel pilavlarını ve et güveç yemeklerini mutlaka tatmanız gerekir. Ayrıca Tebriz köftesinden tatmayı ve meşhur kalyanı içmeyi unutmayın. Hediye olaraksa halı işiyle uğraşan çok değerli Türk zanaatkarlar mevcut. Tebriz'in halıları gerçekten görülmeye değer dostlarım. Yine dünyanın en büyük çarşılarından olan Tebriz Çarşısı'ndaki Tebriz fıstığı da bir o kadar lezzetli. Güney Azerbaycan ve çevresinde gizli ev partileri dışında gece hayatı yok diyebilirim. Özellikle İran devrimi sonrasında İran'ın hiçbir şehrinde bar ve gece kulübüne izin verilmiyor. Fakat bütün İran genelinde ev partileri oldukça meşhurdur. Tebriz tarihi İpek yolu üzerinde yer almakta ve yüzlerce yıl boyunca Doğu ve Batı arasındaki kültürün, alışverişin baş simgesi olmuştur. Bu anlamda medeniyetin doğduğu en kadim şehirlerden biridir. İran'ın en önemli mimarileri de yine Güney Azerbaycan çevresinde bulunuyor. Örneğin Erk Kalesi Tebriz'de bulunan ve dünya mimarisine büyük değer katan bir yapıttır. Ta ki 13. yüzyılda yapıldı ve günümüzde tüm ihtişamıyla ayakta durmaktadır. İran hükümeti oradaki Azerbaycanlı kardeşlerimize zaman zaman zorluklar çıkartabiliyor. Ancak İranlı halk Azerbaycan Türklerine karşı düşmanca bir tavır sergilemiyor. Zaten Azerbaycan Türklerine olumsuz gözlerle bakmak son derece rahatsız edici olur. Zira Azerbaycan halkı yüzlerce yıldır bu topraklarda yaşamaktadır. Yani sonradan bu topraklara yerleşmiş değiller. Bu bereketli toprakların gerçek sahibi sayılırlar. Öyle ki bir zamanlar Safevi İmparatorluğu bu topraklarda egemen durumdaydı ve imparatorluk bünyesinde milyonlarca Azerbaycan halkı yaşamaktaydı. Azerbaycanlılar her dönem oranın ekonomik ve nüfus gücüne doğrudan etki ettiler. Bugün bile 35 milyonu aşkın nüfuslarıyla İran'ın en güçlü toplumlarının başında geliyorlar. Peki nüfusu dünyadaki yüzlerce devletten fazla olan ama bağımsız olmayan bu halk nasıl oldu da İran'ın egemenliği altında kaldı? Kısaca izah etmek gerekirse 1941'li yıllarda İran, Birleşik Krallık ve Sovyetler Birliği tarafından işgal edilmekteydi. İşgal sonrası o dönem iktidarda olan İran Şahı Rıza Pehlevi iktidardan indirildi. 1946'da ise İran'ın Azerbaycan bölgesinde Azerbaycan Milli Hükümeti nihayet kuruldu. Devletin başına ise yenilikçi ve aydın fikirleri olan Seyit Cafer Pişevari getirildi. Devletin merkezi ise Türklerin en yoğun yaşadığı Tebriz şehri oldu. Azerbaycan Milli Hükümeti o dönemlerde İran'daki resmi Türk varlığını somutlayan ve bugünkü Türkçülük bilincini yeşerten en sağlam dayanaktır. Fakat ne yazık ki Sovyetler bir zaman sonra Doğu Avrupa'daki çıkarları karşılığında bölgeden çekilme kararı aldı ve Azerbaycan Milli Hükümeti İran'ın düzenli ordusu karşısında çaresiz bırakıldı. Pehleviler Azerbaycan halkına rahat vermediler ve milli hükümete karşı darbeler yaptılar. Her ne kadar Azerbaycanlılar çeşitli direnişlerde bulunsalar da başarılı olamadılar ve bu bölge İran'a teslim edilmiş oldu. Onurlu bir lider olan Devlet Başkanı Seyit Cafer Pişevari ise şaibeli bir trafik kazasında hayatını kaybetti. O dönemden sonra babasının yerine gelen İran Şahı Muhammed Pehlevi, oradaki Azerbaycan dilinde eğitim veren pek çok okulu kapattı ve kardeşlerimizi özgür haklarından kısıtladı. Zaten bugün bile İran'ın Azerbaycan bölgesinde insanlar kötü eğitimlere maruz bırakılıyorlar. Azerbaycan Türklerini düşünmeyen, sorgulamayan, itaat eden bir toplum haline getirmeye çalışıyorlar. Zaman zaman baş kaldırıyor olsalar da İran hükümeti bu isyanları her seferinde bastırmayı başarıyor. Ayrıca o bölgelere daha az bütçe ayırarak Tebriz çevresini fakirleştiriyorlar.
İnsanlar hem eğitim konusunda hem de geçim konusunda zorda bırakılıyor ve Azerbaycan Türklerini göçlere yöneltiyorlar. Buradaki amaçsa şüphesiz o topraklardaki kalıcı Azerbaycan nüfusunu azaltmaktır. Böylelikle Azerbaycan halkı orada üretemiyor, sorgulayamıyor ve sessiz bir yaşam sürüyorlar. Ülkenin yarısı Türk ama ne Türkçe eğitim veriliyor ne de TV kanallarında Azerbaycan'a özgürlük tanınıyor. Türkler İran halkı tarafından sevilse bile İran hükümeti tarafından pek çok konuda eşitsizliğe maruz bırakılıyorlar. İran hükümeti Şiilik mezhebini kullanarak Güney Azerbaycan halkının milli değerlerini yok etmeye çalışmaktadır. Fakat Azerbaycan halkı her fırsatta Türk milliyetçiliği yaparak kimliklerine sahip çıkmaktadırlar. Örneğin Güney Azerbaycanlılar başkenti Tebriz merkezli olan Traktör Futbol Kulübü'nü kurdular. 1970 yılında kurulan bu takım İran'daki Türk halkının simgesi olarak görülüyor ve müthiş bir taraftar kitlesine sahipler. Traktör Futbol Kulübü, 2021 yılında yapılan bir ankette Asya Futbol Konfederasyonu tarafından Asya'nın en popüler kulübü seçildi. Bu takım ligde de oldukça popüler sonuçlar aldı fakat kimi söylentilere göre İran hükümeti bu takımın bir dünya markası olmasına sık sık engelliyor. Zira takım oradaki Azerbaycan halkının en büyük simgelerinden olduğu için uluslararası müsabakalarda başarılı olmalarını istemiyorlar. İran'ın bu toplum üzerinde uyguladığı politikalar kısmen başarılı gibi gözüküyor. Zaten bu saatten sonra İran'dan ayrılma ihtimalleri pek kolay gözükmüyor. Belki Amerika Birleşik Devletleri İran üzerindeki politikalarını askeri şekilde yürütmek isterse Güney Azerbaycan yeniden bağımsız hale gelebilir. Fakat bana sorarsanız dünya şu an için oldukça kötüye gidiyor ve kan dökülecek bir savaşı asla desteklemiyorum. Oradaki halk bir bağımsızlık istiyorsa bu diplomasiyle, bürokrasiyle olmalıdır. Ancak şu da unutulmamalıdır ki Tebriz kesinlikle Azerbaycan toprağıdır ve Türklerindir. Bu durum yüzlerce yıl önce de aynıydı, şimdi de aynıdır. Tarih boyunca hem Ruslar hem İranlılar daima Azerbaycan'ın topraklarına ve petrolüne göz diktiler ve burada yaşayan halkları himayesi altına almaya çalıştılar. Öyle ki bugün Güney Azerbaycanlılar kendi topraklarında İran hükümeti tarafından azınlık muamelesi görüyorlar. Rusya ve İran o toprakların bağımsızlığını Güney Azerbaycan'dan esirgemiş olabilirler. Fakat oradaki Türk halkın varlığını asla yok edemediler ve edemeyecekler. Şu da var ki bugün İran hükümeti Güney Azerbaycanlılardan korkmaktadır ve onlara asla açık şekilde baskılar yapamıyorlar. Örneğin kimi zamanlar Amerika Birleşik Devletleri'ne bile kafa tutan İran, söz konusu Azerbaycan devleti olduğunda politikalarını daha hassas şekilde yürütmektedir. Zira topraklarında 40 milyona yakın Türk yaşıyor. Ama yine de Ermenistan-Azerbaycan arasındaki Karabağ krizinde İran hükümeti Ermenistan'ın manevi destekçisiydi. İran halkına bir şey diyemem ama hükümet olarak Türkleri sevmediklerine gayet eminim. Diğer yandan bugün oradaki Azerbaycanlılar İran ile Şiilik mezhebine bağlılar ve dini bir bütünlüğün olması pek çok olası sorunun yaşanmasını engelliyor. Ama Azerbaycanlılar genelde laik bir yapıda olduklarından mollaları pek sevmezler. Her ne kadar bağımsız olmasalar da her şeye rağmen İran ile uyumlu bir yaşam sürmeye gayret ediyor. Yani orada bir hoşgörü elbette var ve sivil hayatta pek çok yakın ilişki görebilirsiniz. Bugün İran'ın en medeni ve temiz yerlerinden biri kesinlikle Tebriz'dir. Tebriz'de gezerken çevredeki herkesin Türkçe konuştuğunu görünce oldukça şaşırabilirsiniz. Oradaki Türkler kendi halinde sade bir yaşam sürmekteler. Şayet bir Azerbaycanlı aileye misafir olursanız, yüzlerindeki tebessüm, misafirperverlik ve sıcakkanlılığı mutlaka hissedersiniz. Oraya dışarıdan giderseniz ve Türkçe konuşursanız, Azerbaycanlı insanlar sizi kesinlikle bağrına basacaklar ve size çeşitli hediyeler vereceklerdir. Aileler genellikle dinine bağlı, inançlı kimseler ve yaptıkları yemekler Azerbaycan kültürüyle tamamıyla uyumlu. Yani Azerbaycanlı halk asla asimile olmamış ve benliklerini kaybetmemişler. Kim olduklarını çok iyi biliyorlar. Ama yine de Tebriz'de elinize gazete aldığınızda tüm gazetelerin Arapça olduğunu görürsünüz ve Türkçe'ye rastlayamazsınız. Fakat şehirdeki fırınlardan tutun bakkallara kadar hemen her dükkan Türklere ait ve bölge ekonomisi tamamen Azerbaycan Türkleri tarafından kontrol ediliyor.
Türkler orada kendi işlerini kurmuşlar ve etrafta pek çok esnaf görebilirsiniz. Lavaş tarzı bir ekmeğin fiyatı 2 Türk lirasına tekabül ediyor. 1 kilogram kırmızı etin fiyatı ise 40 lira dolaylarında. Yani fiyatlar ve alım gücü Türkiye'ye göre yüksek diyebilirim. Bana kalırsa halkın Güney Azerbaycan'daki alım gücü ve geçim şartları Kuzey Azerbaycan'dan bile daha iyi durumda. Örneğin Erdebil'den Tebriz'e otobüs kullanarak 15 liraya gidebiliyorsunuz. 15 lirada yaklaşık 2 manat yapıyor. Bence 3-4 saat süren bir yolculuk için gayet uygun. Konaklama ücretleri de fena sayılmaz. Yaklaşık 100-150 lira, yani 15 manata güvenli pansiyon ve oteller bulabiliyorsunuz. Türkiye'de en kalitesiz pansiyonlar bile 300 liradan aşağı değil. Marketlerde 1 litre sütün fiyatı 6-7 lira arasında. 1 litre ayçiçek yağı ise 11-12 lira arasında değişiyor. Her ne kadar İran bize ucuz gibi gelse de İran'da yaşayan insanlar için ucuz değil ve orada da geçim sıkıntıları var. Ayrıca yoldan durduracağınız sivil bir araçla da ulaşım için anlaşabilirsiniz. Zaten Türkseniz ve bir Türk araca denk gelirseniz büyük ihtimalle sizden para almayacaktır. Caddelerde çoğunlukla İran'ın ürettiği modernlikten uzak eski arabalar kullanılıyor ve Türkler İran genelindeki tüm kısıtlamalardan etkileniyorlar. Ülkede sıkı bir yönetim var ve internet gibi konularda diğer ülkelerden geri durumdalar. Ayrıca son birkaç yıldır İran ekonomisi düşüşe geçti ve İran riyali ABD doları karşısında sıklıkla değer kaybediyor. Özetle Güney Azerbaycan asla sıradan bir bölge değil ve daha anlatılacak çok şey var. Hem tarihiyle, hem havasıyla ve suyuyla, hem de toprağıyla bereketin aktığı, halkıyla övündüğümüz bir memleket. Videoya yüksek bir beğeni ve bolca yorum gelirse Azerbaycan hakkında daha pek çok videoyu kanalımızda görebileceksiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.